Yer yer önceki videolarda da bahsettiğim ve restorasyon sürecinin başından bu zamana kadar değişimini yaptığımız sensörlerin ayrıntılı videosunu nihayet tamamlamış olduk. Birazdan izleyeceğiniz videoda W124 araçlarda sensörlerin konumunu, oluşturduğu hata kodları ve değişiminin nasıl yapıldığıyla beraber bazı sensörlerin kontrolleriyle arıza durumunda belirtilerinin diğer araçlarda da ne şekilde olacağına dair bilgi dolu içerikleri göstereceğim. Az önce de belirttiğim gibi sürecin en başından beri kayda aldığımız bu işlemlerde yer yer motorun sökülmüş olduğunu veya toplanmış şekilde de bazı değişimleri yaptığımızdan zaman atlamaları olacağı için uyarısını yaparak işlemlerimize başlayalım. Manifoldu söktüğümüzde ilk karşımıza çıkan dış plastiği çatlamış vuruntu sensörüyle başlayacak olursak, ben sensörü sökerken kısaca görevinden bahsedecek olursam, adı üstünde motordaki vuruntuyu ölçerek elektriksel bir sinyal ile araç beynine ileterek motordaki ateşleme avansının optimum seviyede ayarlanmasına yardımcı olur. Bu sensörün arıza durumunda da motorda sarsıntılı çalışma ve ciddi oranda sanki motor bitikmiş gibi performans kaybını hissedersiniz. Çıkan sensördeki hasarı da gösterdikten sonra işbirliğimiz neticesinde Sıvak marka sensörümüze bir bakalım. Sensör aslında yeni tip model. Yani araçtan çıkan sensörle hiç alakası yok. Orijinal vuruntu sensörünün yapısı görüldüğü üzere çok farklı ve sıfırı kolay bulunmamakla birlikte çıkmasına bile 5000 TL gibi bir rakamın istendiğini görünce Sıvak markanın bana gönderdiği bu sensörü risk alarak denemek istedim. Çünkü olası uygunsuzluk durumunda tekrar manifoldun sökülerek iş tekrarına düşmek gibi bir olumsuzlukla da karşı karşıya kalmak gerçekten üzücü olabilirdi. Eğer böyle bir sensörü araca bağlayacaksanız soket yapısı farklı olduğundan eski çıkan sensörün kablosunu soketiyle birlikte keserek ayırmamız gerekiyor. Elektrik tesisatı revizyon videomda da bahsettiğim bu iki pinli enjektör soketlerinden temin ederek orijinal kablodan gelen hattı sensöre ulaştırırken arada bu soketi kullanarak dönüştürücüyü hazır hale getirdim. Orijinal tesisattan gelen kabloya da oynamadan aynı orijinal mimaride ve blendajlı kablo yapısını da bozmadan bu şekilde uygulamayı gerçekleştirdim. Burada önemli bir noktaya da değinecek olursam herhangi bir cıvata sabitleyici kullanmadan sensörün sabitleme cıvatasını 20 Nm ile torklayarak montajını yapıyorum. Sensörün aşırı sıkılmasında zarar göreceği gibi gevşek kalmasında da yalancı sinyaller ile motor çalışmasında anormalliklere sebep olabileceği için gevşeklikten ötürü arıza kaydı da oluşturmayacağından sorunun çözümü saç baş yoldurtan cinsten olabilir. Bu zamana kadar izlediğiniz videolarda bu gibi detaylara girmiyorum ama mesela bu noktada bile kırılmış olan bu küçük kablo tutucu klipsin bile yenilemesini yaptığımı ve buna benzer anlatmadığım birçok noktada küçük ama kaliteyi yükselten işlemlerim de olmuştur. Silindir kapağını söktüğümüzde hatırlarsanız üzerinde emme havasının giriş portlarında bu ısıtıcılara da ufaktan değinmiştik. Bu ısıtıcılar motorun soğuk havada çalışırken daha rahat marş almasını ve motor ısınana kadar yanmanın daha iyi olmasıyla beraber emisyon değerlerinin azaltılması için konulmuştur. Bunların iptal edilerek emiş boğazını rahatlatan kişiler de mevcut, ancak ben böyle bir girişimde bulunmayıp doğruca kontrollerini göstereyim. Bu parçalar birer ısıtma elemanı olduğundan ortalama dirençleri 4 ila 8 ohm arasında olmaktadır. Yaptığım kontrollerde hepsinin direnç değeri birbirine yakın olduğundan sağlam olduklarını teyit ettikten sonra silindir kapak videosunda bunların montajını gerçekleştirerek elektrik tesisatı videomda da ısıtıcıların kablolarını da yenileyerek sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamıştık. Emme manifoldunun boyanması ve conta değişimi sırasında da yine ateşleme bobinleri buraya bağlı olduğundan o videoda da sadece yenilemesini yaptığımı ancak kontrollerini daha sonra anlatacağımı söylemiştim. Bildiğiniz üzere çıkan bobinlerde sağlam olduğundan Febi işbirliği ile eskileri yedekleyip yenilerinin montajını yapmıştım. Orijinal bobinler ile yeni taktığımız bobinlerin direnç değerlerine bakacak olursak tüm bobinlerin sekonder yani buji bağlantı devresinde ölçülen değerler 7.7 kilo civarında olmaktadır. Ancak sizlerin yaptığı ölçümde 7 ila 12 kilo arasındaki direnç değerlerinin de kabul edilebilir düzeyde olduğunu belirteyim. Yine bobinlerin primer devresindeki dirençlere baktığımızda ise ölçüm değerleri 0.3 ile 0.4 ohm arasında değişmektedir. Bu noktada 0.3 ile 0.8 ohm arasında ölçülen primer devre dirençlerinin de kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu belirtmekte fayda var.
Bu noktada bir şey de söylemek istersem, yeni taktığım bobinlerden biri maalesef ilerleyen zamanlarda bozuldu ve tekrardan orijinallerden birini geri taktım. Bozulma sebebi artık malzeme kalitesi midir bilmiyorum ama hatırlarsanız beyin tamiri videomda bu bobinlere sinyal gönderen transistör arızaya düştüğünden sürekli çıkış verdiği için bobinin ısınıp yanmasına da sebep olmuş olabilir. Tabi bunların sadece benim düşüncem olmakla birlikte sonuçta kul yapısı üründe fabrikasyon hata da olabilir diyerek sonraki kontrolümüze geçelim. Aslında bu noktada MAF sensörü yani hava akış metredeki test ve arıza belirtilerinden bahsedecektim. Ancak konuyu gereksiz yere uzatmamak adına bu sensörün detaylı testiyle ilgili bilgileri bundan bir önceki yayınladığım videoda uzun uzun anlattım. Gerekli pin numaralarına kadar konuştuğumuz bu sensörün videosunu da sağ üst köşeden de ulaşabilirsiniz. İşlem yapacağımız sıradaki sensör ise motorun çalışmasında hayati bir göstergeye sinyal gönderen yağ basınç sensörü. Aracı ilk aldığımdan beri yağ basınç göstergesi 3 bar ve üzerinde olması gerekirken ara ara ya hiç çalışmıyor ya da basıncı bir miktar düşük gösteriyordu. Egzoz manifoldunun altında bulunan bu sensörün sökümü diğer parçalar olmadığından gayet kolay. Bu parçayı değiştirecek W124 sahiplerine önerim ise aracı kaldırarak alttan ulaşmaları nispeten daha kolay olacaktır. Sensörü söktükten sonra yenisine bir bakacak olursak Febi 08662 kodlu sensörü kullanacağız. Parçayı direkt montajlamadan önce hem meraklılar için hem de birilerinin işine yarar diye sensörün 1, 2 ve 3 bar basınçta oluşturduğu direnci ölçerek değerlerine bir bakalım. Hava tabancasına taktığım hortumun diğer ucuna da sensörün yağ giriş kısmını montajlayarak bu şekilde bir düzenek oluşturdum. Kompresörden gelen 8 barlık basıncı bu şartlandırıcı ile 1 bara düşürerek ilk testimize başlıyoruz. Henüz basınçlı hava verilmemişken yani atmosfer basıncında sensör çıkış pini ile gövdesi arasında ölçtüğümüz direnç 14 ohm civarındayken 1 barlık basıncı uyguladığımızda ise 80-85 ohm arasında bir değer gözlemledim. Şartlandırıcıdan basıncı 2 bara ayarladıktan sonra testi tekrardan gerçekleştirdiğimizde 133 ohm dolaylarında ölçtüm. Son olarak basıncı 3 bara ayarladığımda ise yapılan testte 181 ohm civarlarında seyretmektedir. Bu değerleri de paylaştıktan sonra yine meraklıları için eski sensörü de ölçecek olursak atmosfer basıncında 340 ohm gibi bir değer gösterirken 3 barlık bir basınçta da 50 ohm civarlarına kadar düşmektedir. Dediğim gibi eski sensör tam anlamıyla bozuk olmadığı için değişken direnç ölçmemizin normal olduğunu belirterek yeni sensörün montajına geçelim. Oturma yüzeyinde ufak bir temizlik yaptıktan sonra yeni pul ile birlikte sensörün montajını blok üzerindeki yerine yapıyoruz. Görüldüğü üzere montaj kolay olduğundan direkt çalışma testine geçtiğimde maalesef basıncı ekranda hiçbir şekilde okuyamadım. Motoru da yeni topladığımızdan ve yağ pompası da sökülüp takıldığından emniyet gerekçesiyle motoru stop edip sensörü tekrardan sökerek bu hatta yağ basıncını ölçebileceğim bir manometre bağladım. Aracı çalıştırıp manometreden 4 bar civarında bir basıncı görünce rahat bir nefes alıp yeni taktığım sensör üzerine yoğunlaşmaya başladım. Parçayı tekrardan söküp az önce yaptığımız kontrollerde çalıştığından kesin emin olduğum için acaba bu küçücük delikten yağ mı geçemiyor diyerek bir miktar genişletmeye karar verdim. Riskli bir işlem olduğundan sensörün iç kısmındaki diyaframa zarar verme gibi olumsuz durumlar yaşanacağından pek tavsiye etmesem de kaybedecek bir şeyimiz yok diyerek deliği gördüğünüz gibi genişlettim. Parçanın tekrardan montajını yaparak aracı çalıştırıp yaptığımız kontrolde göstergenin 3 bara dayanması uğraşlarımızın karşılığını almamız adına sevindirici. Egzoz manifoldunun boyama ve yalıtımının yapılması adlı videomda da oksijen sensörünün değişimini Febi sponsorluğunda yaptığımızı orada belirtmiştim. Burada da sadece kısa bir hatırlatma yaparak zamanla kullandığımız araçta meydana gelen arıza kodlarındaki sensörlerin değişimine de bir bakalım. Hata kodlarında IAT yani hava emiş sensöründe gevşek bağlantı hatası verdiğinden muhtemelen soğuk lehim gibi bir hata olduğunu düşünerek parçayı bağlı olduğu yerden çıkarıyorum. Her ihtimale karşı yenisini de sipariş ettiğim bu sensörün kıyaslamasını da bir yapalım. Oda sıcaklığında her iki sensörün de 4.3 kilo civarlarında olduğunu görmek kesinlikle bir soğuk lehim olduğunun göstergesi. Çünkü hatanın her zaman değil, ara ara yapmasından dolayı sensörün bozuk olma ihtimalini eledim. Ancak lehimleri tazelerken sensörün uç kısmında bulunan NTC'nin fiziksel olarak çok kötü durduğunu fark edince yeni gelen sensörlerin NTC kısmını değiştirmek istedim. Çünkü yeni tip bu sensörlerin soket kısmı benimkinden farklı olduğundan maalesef eski tip bu ısı sensöründen bulmak biraz zor olabiliyor.
Bu değişim işlemini yaparken az önce bahsi geçen NTC hakkında da ufak bir bilgi geçelim. Sıcaklığın artmasıyla direncinin düştüğü, sıcaklığın düşmesiyle de direncinin arttığı elektronik bir devre elemanı olan bu sensörler otomotiv ve elektronik sektöründe sıkça kullanılan bir devre elemanıdır. Dileyenler bu yöntemle parçanın yenilemesini yapabilir, ancak ben birazdan yapacağım işlemde bu soket lazım olacağı için bu işlemleri es geçerek doğrudan soketi kesiyorum. Kesilen soketi yeni tip soketle değişimini yaparak artık bundan sonraki değişimlerde uyumluluk sorunu olmadan bozulması durumunda kolayca değişimini gerçekleştirebileceğiz. Hata kodlarına tekrar baktığımızda crank ve ısı sensöründe de hata olduğunu görünce video başından beri bahsettiğim ve tekrar belirtmek yerine bundan sonraki tüm parçalarda da Febi Swag işbirliği neticesinde bu gördüğünüz sensörlerin değişimini yapacağım. Gönderilen crank sensörü de yeni tip olduğundan, yani soketsiz yapıda olduğu için direkt aracıma maalesef montajlayamıyorum. Manifoldun arka kısmında bu gördüğünüz noktada cıvatası bulunan crank sensörünü biraz meşakkatli olsa da yerinden çıkarttım. Elektrik tesisatındaki noktasından da ayırma işlemini yaparak parçayı masaya alıyorum. İşte bu sensörün kablolu yapıda olması, piyasadaki orijinal logolar hariç hepsinin soketsiz tipte olması ve orijinalinin 300 euro gibi bir rakama satılması nedeniyle az önce ısı sensöründeki soketi keserek bu noktada kullanmayı hedefledim. Bozuk olan crank sensörünün kablosunu keserek ısı sensöründen aldığım soketi buraya güzelce ekleyerek lehimle tüm bağlantılarını güçlendirdim. İzolasyonunu da makaronla yaparak artık elde ettiğim bu ara kablo ile olası sensör arızalarının da yeni tip eski tip karmaşasından kurtularak hızlı aksiyon alıp arızaları çözmeyi hedefledim. Sensörü hızlıca montajlayıp idareten sensörün soketini de akü yanındaki yerine takarak yaptığım testte sorunsuz çalıştığını gördüm. Aslında arızalı değil ama değişmişken takım olsun diyerek eksantrik sensörünün de yenilemesini yaptığımı belirtmek isterim. Değişimi kolay olduğundan bu parçayı hızlıca geçerek soğutma suyu sıcaklık sensöründeki yenileme işlemine de bir bakalım. Aslında sadece sıcaklık sensöründe hata olmasına karşın hararet göstergesinin sensörüyle fanı açıp kapatan bu termoswitch'in de değişimini topluca yapalım ki ileride başımız ağrımasın. Gelen malzemelerden yine diğer sensörlerde de olduğu gibi motor suyu sıcaklık sensörü maalesef yeni tip ve 4 pinli olarak gelmektedir. Bu pinlerden 2 tanesi hararet göstergesi için kullanılırken 2 tanesi de motor beynine su sıcaklığını ileten bir yapısı bulunmaktadır. Burada ilk işimiz yeni sensörle araç üzerinden çıkan sensörün soket yapısı farklı olduğundan uygun bir soket temin etmemiz gerekmektedir. Eski sensörleri termostat kütüğü üzerinden sökerek ileride lazım olur diye çöpe atmayarak yedeklemesini yapıyoruz. Az önce de söylediğim gibi yeni ısı sensöründe 4 pin, çıkan sensör ise 2 pinli olduğundan yeni takacağımız sensörde hangi pinleri kullanacağımızı tespit etmek amacıyla ikisini de buzdolabına yerleştiriyorum. Sensörler burada bir süre bekletilip sıcaklıkları eşitlendikten sonra hızlıca bir ölçüm gerçekleştirdiğimde yeni sensörün 1 ile 3. pininde 3.8 kilo gibi bir direnç ölçerken diğer iki pininde de 10 kilo gibi yüksek bir direnç değerini gözlemledim. Sıcaklıklar çok değişmeden araçtan söktüğümüz orijinal sensörün de direncini ölçtüğümde 4.16 kilo olduğunu görünce yeni sensörün 1. ve 3. pininin aradığım hatlar olduğunu anladım. Teyit etmek amacıyla her iki sensörü oda sıcaklığında da bir süre bekleterek dirençlerini ölçtüğümde yine birbirine çok yakın olduğunu, aralarındaki direncin 100 ohm gibi ufak bir değişkenlik gösterdiğini görünce artık kullanmamamız için son bir test kaldı diyebilirim. Az önce yaptığım kıyaslama testlerini 5 ila 25 derece gibi sıcaklıklarda yaptığımdan yüksek sıcaklıklarda bu sensörlerin parabolik eğrisi farklılık göstereceğinden hata yapma gibi bir lüksümüzün olmadığı için bir de kaynar suyun içinde dirençlerini ölçmek istedim. Sonuçta atalarımız ne demiş? 10 kere ölç, 1 kere yap. Sıcak suyun içinde her iki sensörün de dirençleri 320-330 ohm civarlarında olduğunu görünce artık bu sensörü gönül rahatlığıyla kullanabiliriz diyebilirim. Tüm sensörlerin montajı özel bir bilgi gerektirmediğinden sırasını bozmadan kütük üzerindeki yerine teker teker montajladım. İçimdeki kuşku ve garanticilik hala sürdüğünden sensörün soket değişimini yapmadan önce buradan kabloları eski sokete idareten bağlayarak arıza tespit cihazından arıza kaydı olmadığından emin olmak istedim. Burada herhangi bir hata ile karşılaşmayınca yeni soketi tesisatımıza aktararak direkt sonucu sizlerle paylaşıyorum. Aslında sensörlerin konusu değil, ancak benzin pompasının değişimiyle eski yeni basınç farkı.
yakıt regülatörünün yenilenmesiyle ne kadarlık bir pozitif basınç kazandık, bunlar hakkında da söyleyecek çok sözümüz olduğundan ayrı bir videoda anlatmayı düşündüm. Yine tekerlek hız sensörleri ile balata uyarı sensörünün değişimlerini de konusu geldiğinde ayrıca göstereceğim. Buraya kadar anlattıklarım çoğunlukla motora ait olduğundan kapsam dışına da pek çıkmak istemedim. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştığım bu videoda umarım tüm detayları sizleri sıkmadan yer verebilmişimdir. Yavaş yavaş iç kısma geçtiğimiz şu günlerde kapsamlı bir iç restorasyon ile klima kazanını komple parçalayıp temizleyerek tüm peteklerin değişimiyle torpido boyaması gibi ince detaylara da çok yakında kanalımda yer vereceğim. Bu zamana kadar şunu şurada, bunu burada anlatırız dediğim hiçbir konuyu atlamadan ve tüm detaylara yer verdiğim otomotiv teknolojisi alanında paylaştığım bu bilgilere Türkiye'de bu kadar kapsamlı hiç kimsenin yapmadığını tekrardan hatırlatayım. Belki bu kadar detayı herkes anlatmaz ama ben işin doğru yapılmasını seviyorum. Devamı yine her zamanki gibi en ince ayrıntısıyla bir sonraki videoda olacak.